arkadaşlar, Eglip Tasarım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu şahane çantayı hazırlayacağız. Bu çanta tamamen tığ işine yeni başlamış, sık iğne ve zincir ilmek almayı bilen her arkadaşımın çok kolay bir şekilde yapabileceği dümdüz bir çanta modeli. Yanlardan kendimiz klasik dikiş atıyoruz ve dümdüz örerek çıkıyoruz. Burada gördüğünüz gibi çok şık ve güzel duruyor. Siyah ve beyazın asaleti diyebiliriz. Arka kısmında bu şekilde bir aparat kullandım. Şöyle çıt çıtlı bir aparat. Bütün tuhafiyelerden ipinizi temin ettiğiniz her noktadan alabileceğiniz bir çanta aparatı. Bu çantamızı yapmak içinse görmüş olduğunuz 3 numara Schuhmann'ın 3 numara tığını kullandım. Sizin elinize hangi tığ yatkınsa lütfen onu kullanın sizler de. Kullandığım ipe gelecek olursak da Lamia'nın yumuşak kağıt ipini kullandım arkadaşlar. İpin şöyle bir yumuşaklığı mevcut. Diğer kağıt iplere benzemiyor. Şöyle hemen açarak da gösterebilirim size. Şöyle bakın. Esneme payı yok ancak diğer kağıt ipler gibi aşırı sert de değil. İpin detaylarına bakacak olursak da 150 gram 135 metrelik bir kağıt ipimiz mevcut. 170'i polyesterden, 130'u viskondan oluşmuştur. Renk kodu da L155 olarak geçiyor. Şöyle Lamia'nın Paper Soft yumuşak kağıt ipi. Bu siyah süsleme detaylarını yapmış olduğum İpimiz ise Alize'nin Superline Midi siyah ipi. %25 yünlü bir iptir. Şöyle kodunu da görebilirsiniz buradan. Detaylı açıklamasını da yazıyor olacağım. Ve şu kısımları dikmek için ve devamında buraları sabitlemek için de böyle 2 boy iğne kullandım ben. Küçük ve büyük olacak şekilde. Siz metal iğnelerinizi de kullanabilirsiniz. Hangisini tercih edersiniz? Malzemelerimizi hazırladıysak artık örgümüze geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ipimi hazırladım ve geldim. Sizler de ipinizi hazırladıysanız zincir çekerek başlayalım çantamızın yapımına. Ben gördüğünüz gibi 3 numara tığ kullanıyorum yumuşak kağıt ipim için. Siz tabii ki elinize yatkın olan tığ modeliyle başlayabilirsiniz. Zincir çekerek başlıyorum hemen. Sık iğnelerden oluşan bir çanta modeli olacak. Toplamda ilk zinciri bakın sıkıladım. Diğer zincirler orta kararda olacak. Ne sık olacak ne de gevşek olacak. Elinizin yumuşaklığına göre siz ayarlarsınız. Toplamda çekmemiz gereken zincir sayısı 44 olacak. Bir tane fazla dönüş için 45 zincir çekiyor olacağız. Şu anda ben zincirlerimi çekiyorum. Pardon arkadaşlar. Hemen bir hızlıca da sayalım kaç tane yaptık. Saymadım çünkü. 35.'yi yapmışız. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Aslında 44 üzerinden ilerleyeceğiz ama dediğim gibi bir tane zinciri fazladan çekip dönüş zinciri olarak devam edeceğiz. Sık iğne yapmayı bilen her arkadaşım için çok basit bir çanta modeli ve çok da kullanışlı. Ben çok severek, keyif alarak ördüm. Hemen görüyorsunuz başında bir tane var. İlk zincire değil ikinciye dönüş için bırakıyorum. Battım. Çıkarttım. Sık iğne. Yine yanındakine içine girdim. Çıkarttım. İkisinin içerisinden geçirdim. Sık iğne. Bu şekilde klasik sık iğne tekniğiyle sıra sonuna kadar
gideceğiz. Kağıt ipin örmesi biraz zor olabilir. Özellikle ilk başlayan arkadaşlar için yumuşak kağıt ip üzerinden ilk denemelerinizi yapmanızı öneririm. Normal kağıt iple başlarsanız çok zorlanacaksınız. Öncelikle yumuşak kağıt iple başlayıp elinizi alıştırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen hızlıca örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar ördüm. Bir tane bıraktım. Son bir taneyi birlikte örelim istiyorum. Yine içine girdim. Zincir ilmeğini aldım. Ve çıktım. Bakın burada bir tane zincir çekiyorum. Ve işimi çeviriyorum. Ve yine aynı işlemi bu şekilde devam ettireceğiz. Siz ne kadar uzun yapmak isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de bunun küçük modeliyle de çalışabilirsiniz. Bunun küçük modeliyle çalıştığım, farklı bir modelle yaptığım bir çantam daha var. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Detayları kontrol edebilirsiniz. Buradan istediğimiz kadar örelim. Ben ne kadar ördüğümü metre bakımından size az sonra açıklıyor olacağım. Örelim ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ördüm. Hemen ölçelim ne kadar ördüğümüzde birlikte. Yamulmalar olacaktır. Bilginiz olsun. Yaptıkça elinizle çekiştirebilirsiniz. Hemen ölçelim. Boyu tam şöyle de göstereyim. 38 santim. Enine bakacak olursak da hemen enini de ölçelim. Eni de 26 santim arkadaşlar. Boyu 38, eni 26 santim bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra da son ilmekten sonra şu şekilde bir ip bırakacağız. Gördüğünüz gibi bu ipi uzunca bırakın lütfen. Çünkü de kenarlardan dikme yapacağız. Ben tam ortayı belirledim. Şu yanlarda da göreceksiniz. Şu şekilde. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Bu kenar kısımlarından gördüğünüz gibi tam ikiye katlandı. Buraları lütfen ellerinizle düzeltin. Çünkü çekme olacaktır. Elden ele de değişir. Zincir sayısına göre de sizin eliniz daha bolsa vermiş olduğum santimlere göre yapın. Eğer daha küçük veya daha büyük yapmak isterseniz de ilk başta çektiğimiz zincir sayısını küçük veya büyük yaparak da bunun ayarlamasını yapabilirsiniz. Hemen buradan da kenarları da dikeceğiz. Dikmek için de şu şekilde bir plastik iğne kullanıyorum. Ağzı geniş olan şekilde siz de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipi gördüğünüz gibi ben bu kadar bıraktım. Yeterli olacaktır. Bir parçada diğer şu köşeyi dikmek için bırakalım lütfen. Buradan ipimi geçirdim. Hemen şu köşeden dikmeye başlıyorum. Bakın buradan geçirdim iğnemi. Hemen karşıdakine. Yine hemen şu kısımdan geçirip tam karşıdakine yapmaya özen gösteriyorum ki bir kayma olmasın.
Özellikle tam karşıda dikmeye özen gösteriyorum. Aralarda hem boşluk olmaması hem de daha muntazam durması için. Bunu da artık buradan çıkartabiliriz. Sabit olmasını isterseniz buradan bir tur daha dönebilirsiniz. Size göre çok boşluk kaldıysa. Ancak şu şekilde göstermem gerekirse gördüğünüz gibi sağlam oluyor bu şekilde, ama siz içinizin rahat etmesi için bir tur daha dönebilirsiniz. Diğer tarafta yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi ben yan kısımlarını diktim. İç kısmına gelecek olursak da şu şekilde bir açıklık görülüyor. İçine istediğiniz gibi telefonunuzu, cüzdanınızı, anahtarınızı, her istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Çok kullanışlı bir çanta oldu. Hemen kapak kısmı içinde şu şekilde bir çıt çıtlı aparat. Bunu böyle ön kısma dikiyoruz. Bakın burada delik kısımları var. Delik kısımlarından minik iğne geçirerek dikiyoruz. Şu arka kısmında arka kısma monteleyeceğiz. Ve sapları da bu şekilde uzun bir siyah. Sizler de istediğiniz renkte, modelde bunu tuhafiyelerinizden veya internet sitelerinden bulabilirsiniz. Hemen arka kısmını dikmeye geçelim. Şöyle arkadaşlar hemen sayalım. Bakın buradan tam 15 tane, buradan da 15 tane saydım. Tam ortaya yerleştirdim. Yukarıdan da sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de bitiyor. Yani aslında 7.'ye de bunu monteleyeceğiz. Şu küçük aparatı da tam bu noktaya bu şekilde monteleme yapacağız. Hemen arkaya çevirelim. Bakın arkadan şu şekilde ben işaretledim. Şöyle hemen içten geçelim hatta. Gördüğünüz gibi. Ben hemen bir tanesini geçirdim. Şu iç kısmına bir düğüm atacağım. Daha sonra o kısmı temizleriz zaten. İçten daha muntazam ve düzgün görünmesi için klasik bir düğüm atmanız yeterli olacaktır. Evet. Çaprazlama dikiyoruz arkadaşlar burayı. Ben şuradan aradan sokuyorum tekrardan iğnemi. Birazcık geçmesi sıkıntı oluyor. Zorlayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Hemen şu kısımdan tekrar çıkıyorum. Ve son kısımdan da içeriye son defa giriyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü çıkacak ortaya. Gayet de şık bir görüntü oluşuyor bu şekilde. Buradan da hatırlarsanız buraya bir düğüm yapmıştık. Hemen bir keselim. Burayı da böyle şöyle de size de göstereyim. İçten güzelce bağlıyorum arkadaşlar. İç temizleme kısmını en sona bırakıyoruz. Kalan iplerimizi ve
temizlemiş işlemini de yapacağız hemen. Bakın. Bu şekilde oldu. Hemen bir küçük iğnemi alacağım. Küçük iğnemin içerisinden ipi geçiriyorum. Bakın. Tam geldiği noktaya. Bu noktaya denk geliyor tam olarak. Hemen bir tanesinden çıkacağım. Evet, yine aynı şekilde buraya küçük bir düğüm atalım. Çıkmaması için. Bu kısımların hepsini dikerek bu şekilde sağlam bir şekilde dikerek gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen arka kısmını gösterelim. Arka kısmını bu şekilde diktik, hatırlarsanız birlikte. Yine ön kısmını da birlikte dikmeye başlamıştık. Ben ön kısmını dikmeyi bitirdim. Kapattığımızda bu şekilde bir görüntü oluyor. Ve kenar kısımlarına da gördüğünüz gibi ben sabitledim. Aparatlarımızı bu şekilde çantamız oluştu. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz birlikte. Evet arkadaşlar, ben büyük bir kısmını bitirdim süslemenin. Şu köşesi kaldı. Bu köşeyi de birlikte yapalım istiyorum. Hemen yine iğneme ipi geçirdim. Siyah alize midi koton ipimizi. Buradan bir düğüm atalım hemen. Sıkı bir düğüm olsun. Şu fazlalık ipimizi de keselim. Bakın arkadaşlar, buradan ipi direkt girdim. Hemen şuradan çıkacağım. Evet, çıktım. Çok pardon. Orası biraz geniş olduğu için o nedenle çıktı. Hemen bakın şu noktadan geçiyorum. Yine şuradan çıkacağım çaprazlama. Karşıya geçiyorum arkadaşlar. Bakın şu noktadan geçeceğim. Hemen girdim içine. Çok pardon. Sert olduğu için kameramız da sallandı. Hemen bakın şu noktadan da çıkarak iç kısımdan siz bunu rahatça ayarlayabilirsiniz iğneyle. Hemen şuradan da tekrar giriyorum. Ve şu çapraz noktadan da çıkıyorum. Şuradan da çıktım. Fazlalık ipi içten düğüm atacağız arkadaşlar. Şöyle içine bırakayım ben. Son halini görecek olursak da gördüğünüz gibi çantamızın süsleme kısmı da bitti arkadaşlar. Arka kısmı bu şekilde düz. Ön kısmı ise bu şekilde. Siz bu aparatları daha farklı şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Açıklama kısımlarında da tüm detayları görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin görüşü ve önerisi benim için çok önemli.
vakit ayırdığınız için de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.